Edirne, Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı. Yolların, kültürlerin, nehirlerin kesiştiği 6000 yıllık tarihe sahip ayrıcalıklı bir kent. Yazılı tarihi M.Ö. 7. yüzyıla uzanan Edirne, bulunduğu coğrafyanın en eski yerleşim birimi olarak birçok medeniyete, kültüre ve dine ev sahipliği yapmıştır. Pers, Yunan, Makedonya, Trakya Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorluğu egemenliğinde yaşayan Edirne'yi 1361 yılında Osmanlılar fetheder. 1365 yılında Sultan 1. Murat Han'ın fermanıyla da Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni başkenti olur. İstanbul'un fethine kadar 100 yıl Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan Edirne, bu dönemde Avrupa'nın en büyük 7 şehrinden biri olarak anılır. Derin tarihi, kültürel mirasları ve ender güzellikleriyle Türkiye'nin Avrupa'ya dönük yüzü olan Edirne, üreten, yaşayan ve büyüyen bir kent olarak tarihi yolculuğuna devam etmektedir. Edirne'nin toprakları da üzerinde medeniyetler kurmuş toplumlara cömert davranmıştır. Asırlar öncesinden gelen tarımsal kültürle Meriç, Ergene ve İpsala ovalarında buğdaydan ayçiçeğine, meyve sebzeden pirince kadar birçok ürün yetiştirilmekte, küçük ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Günümüzde Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin %27'sini, çeltik üretiminin %56.8'ini ve buğday üretiminin %3'ünü Edirne ovaları karşılar. Bu nedenle Edirne ekonomisinin en büyük gelir kaynağı da tarımdır. 18. yüzyılın sonuna doğru ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayalı olan ülkelerde borsa merkezleri kurulmaya, tarımsal ürünlerin alım-satımları bu merkezlerde yapılmaya başlandı. Paris, Berlin, New York borsaları bu dönemde kurulmuştur. Ülkemizde de 1886 yılında yayınlanan Umumi Borsalar Nizamnamesi ile borsa merkezlerinin kurulmasının önü açılmıştır. Edirne Ticaret Borsası, Kasım, Mehmet, Kamil Uncular'la Türk Hava Kurumu Başkanı Sami Özçubukçu'nun teşebbüsleriyle 1 Haziran 1924 tarihinde 163-1455 sayılı Vekiller Heyeti'nin kararıyla kurulmuş, ancak 1926 yılında faaliyete geçebilmiştir. Faaliyete başladığı tarih itibariyle ticaret borsalarının 14.'südür. Kuruluşta Rüstem Paşa Kervansarayı yanında bir handa faaliyete geçen Edirne Ticaret Borsası, 1930 yılında geniş bir salona nakledilmiş, 1931 yılında ilk binasını satın almış ve bu binada 1958 yılına kadar çalışmıştır. Geçen zaman içinde hızla büyüyen ve gelişen Edirne Ticaret Borsası, Dünya Bankası'nın katkıları ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Ürün Borsaları Geliştirme Projesi kapsamında belirlenen 4 ticaret borsasından biri olur. Trakya bölgesine, üyelerine ve çiftçisine daha modern hizmet vermek amacıyla çalışan Edirne Ticaret Borsası, Ticaret Merkezi Projesi adı altında başlattığı çalışmanın ilk adımını 1998'de atar ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 235 dekarlık araziyi satın alır. Borsa hizmet binası, tarımla alakalı tüm sektörleri bir arada toplayan ve üyeleri tarafından kullanılan iş yerleri ve depolar, canlı hayvan satış tesisleri ve modern mezbahanın yer aldığı Ticaret Merkezi Projesi'nin temelleri 2001 yılında atılır. 2003 yılında da hizmet binası ve üyelere ait depo ve iş yerlerinin inşası tamamlanarak hizmet vermeye başlar. Devamında ise sırasıyla canlı hayvan satış tesisleri ve modern mezbaha 2010 yılında. Projenin son ayağı olan 30.000 ton kapasiteli çelik silo tesisi de 2013 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlar. Modern mezbaha ve depolama tesisleri yapımı amacıyla Edirne Ticaret Borsası ve üyeleri ortaklığında kurulan iki şirket, birlikte iş yapabilme kültürü açısından örnek teşkil etmektedir. Birlikten güç doğmuştur. Günümüzde Edirne Ticaret Borsası, 5.1 hektarlık arsa üzerinde inşa edilen tesislerde hububat ve yağlı tohumlar satış salonu, ürün ve toprak analiz laboratuvarları, kantarlar, kafeterya, banka şubesi, tır geçiş belgesi kontrol servisi, tescil servisi, tüccar bekleme salonu, 360 kişilik konferans salonu, personel odaları, yönetim kurulu ve meclis toplantı salonları, arşiv,
yemekhane ve destek birimlerinden oluşan merkez hizmet binası. Canlı hayvan satış tesisleri ve modern mezbahası. 4,9 hektar alana kurulu, 150 metrekarelik 34 adet depo ve 75 metrekarelik 24 adet satış dükkanı. Üyelerin ortaklığıyla kurulan Edirne Depoculuk İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait 15 adet her biri 2000 ton kapasiteli çelik silolarıyla Edirne ve Trakya bölgesine hizmet vermektedir. Edirne Ticaret Borsası, Türkiye'nin en büyük borsalarından bir tanesi. Aynı zamanda en işlevsel borsalarından bir tanesidir. Borsamızda hububat, yağlı tohumlar, canlı hayvan ve süpürgeteli satışları hafta içi her gün yapılmaktadır. Aynı zamanda dünya standartlarında hizmet veren borsamız 5 yıldızlı akreditasyon belgesine sahiptir. Edirne Ticaret Borsası canlı hayvan satış tesisleri 21.400 metrekare arazi içerisinde 3.250 metrekare kapalı alan, 3.200 metrekare üstü kapalı padok olarak planlanmış olup 400 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan kapasitesine sahiptir. Edirne başta olmak üzere civar illerdeki üreticilere de hizmet veren canlı hayvan borsasında satışlar hafta içi her gün yapılmaktadır. Araçlar tesise girişlerinde dezenfeksiyon çukurundan geçirilerek lastiklerinin dezenfekte edilmesi sağlanır. Dezenfeksiyon çukurundan geçen araçlar indirme rampalarına yanaşırlar. Burada satışa getirilen hayvanların evrak kontrolleri yapılır ve uygun olanların tesise inişlerine izin verilerek hayvan sahipleri kayda yönlendirilir. Kayıt anında hayvana ait veriler TÜRKVET Veteriner Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanır. Duruma uygun olanlara her hayvan için ayrı kayıt numarası verilir. Canlı hayvan borsası TÜRKVET sisteme entegredir. Bu yüzden tesiste tamamen kontrollü hayvan hareketleri hakimdir. Kabul edilen erkek hayvanlar açık padoklara, dişi hayvanlarsa dişi hayvan muayene istasyonuna alınır. Dişi hayvanların hepsine ultrason yardımıyla gebelik muayenesi uygulanır. Ultrason sayesinde gebelik teşhis süreleri 30-35 günlere kadar indirilmiş olup, gebe hayvanlar gebelikleri ilan edilerek satışa sunulmaktadır. Bu sayede gebe hayvanların kesilmesi tamamen önlenmiştir. Haftalık gebelik tespit ortalaması 4 baş hayvandır. Bu hizmet sayesinde ülke ekonomisine çok olumlu katkılar sağlanmaktadır. Erkek hayvanlarında ayaktan canlı muayeneleri yapılarak muayene işlemleri tamamlanır. Saat 9.30'da zil çalınmak suretiyle satış ilan edilir ve başlatılır. Satış salonunda kayıt numarası ve kulak numarası kontrol edilerek açık artırma usulü satış yapılır. Satış sistemi tamamen elektronik bir düzenekle yönetilmektedir. Borsaya kayıtlı üyeler kendileri için ayrılmış olan koltuklara oturur. Seans başladığında koltuklarında mevcut butonlara dokunmak suretiyle satışa katılırlar veya satıştan çıkarlar. Birden fazla alıcının satışa katılması durumunda açık artırma başlatılır ve tek bir alıcı kalana dek satışa devam edilir. Satış sonunda fiyat ve alıcı bilgisi ilan edilir. Fiyat ve alıcı bilgisi belli olduktan sonra üretici hayvanını verip vermeyeceğini beyan eder. Hayvanını veriyorsa kantarda tartım yapılır. Vermiyorsa tartım işlemi yapılmadan padoklara çıkış yapar. Hayvana ait alıcı, fiyat ve tartım bilgileri birleştirilerek tescil beyannamesi oluşturulur ve büyükbaş hayvan satışlarının tamamlanmasından sonra üreticiye ait nüshaların dağıtımı yapılır. Üreticiler, satışını yaptıkları hayvanlara ait ödemelerini alıcıdan nakit olarak tahsil ederler ve tescil beyannameleri imzalanır. Tescil beyannameleri imzalanan hayvanların alıcıya teslimleri yapılır. Alıcılar kendi isteklerine göre hayvanlarını sevk eder veya kesilmek üzere mezbahaya gönderir. Büyükbaş hayvan satışlarının bitirilmesinden sonra kayıtları yapılmış olarak padoklarda bekleyen küçükbaş hayvan satışları başlar. Edirne Ticaret Borsası, canlı hayvan satış tesisleri, üretici ve alıcının direkt olarak karşı karşıya gelebildiği, şeffaf, çağdaş, rekabeti yansıtan ve satılan malın gerçek değerinin oluşmasında etkin role sahip bir satış düzeni olan Türkiye'deki tek canlı hayvan borsasıdır.
Edirne Ticaret Borsası olarak Edirne'nin ilk canlı hayvan satış borsasına sahip olmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin %27'sini, çeltik üretiminin %56,8'ini ve buğday üretiminin %3'ünü Trakya bölgesi ve Edirne ovaları karşılamaktadır. Üretimin bu kadar yoğun olduğu bir bölgede bulunan Edirne Ticaret Borsası da, buğday ve ayçiçeği fiyatlarının oluşmasında ve üreticinin alın terinin gerçek değerini bulduğu ana merkez olma hedefiyle hizmet vermektedir. Üreticiler sabah erken saatlerde borsa sahası içinde sıraya girer. Mesainin başlamasıyla ilk numaradan itibaren üreticiler kantara giriş yaparlar. Bu esnada otomatik sonda vasıtasıyla numune alınır ve kayıtlar yapılır. Alınan numune bölücü vasıtasıyla ikiye ayrılarak yarısı alıcıya fiziki olarak gösterilmek üzere satış salonuna, diğer yarısı ise analiz yapılmak üzere laboratuvara gönderilir. Laboratuvar tarafından ilgili ürüne ait TSE standardı kapsamında gerekli tüm analizler yapılarak sisteme kaydedilir. Sabah saat 9.30'da satış salonundaki görevlinin borsanın kuruluşundan günümüze gelen zili çalmasıyla satış başlar. Kaydı yapılan her bir numunenin analiz sonuçları satış sırasında projeksiyon vasıtasıyla ilan edilir. Satış görevlisinin analiz sonuçlarını gözeterek açtığı fiyatın ilan edilmesiyle birlikte borsa üyeleri tarafından kapalı devre sistem vasıtasıyla alım talepleri bilgisayar sistemine iletilir. Sistem birden fazla alıcı olması durumunda otomatik olarak fiyat artırımına başlar. Artırım tek alıcı kaldığında sona erer ve talep ileten üyelerin listesi ekranda yer alır. Son fiyat ve alıcının sesli olarak ilan edilmesiyle ürüne ait satış sona erer. Süreç tüm ürünler satılana kadar devam eder. Satışın tamamlanması sonrasında üreticiye ürüne ait analiz sonuçlarının yer aldığı, alıcı ve fiyatın belirtildiği belge verilir. Ürünün saha içerisinde bulunan alıcı deposuna teslimi verilen belge vasıtasıyla yapılır. Üretici ürününü satıp satmamakta serbesttir. Teslimat ve ikinci kantar tartımı sonrasında belirlenen net miktar üzerinden yapılan hesaplamalar sonrasında üyeler tarafından üretici adına müstahsil makbuzu düzenlenerek ödemesi gerçekleştirilir. Ödemelerin aynı gün saat 17'ye kadar nakden veya banka kanalıyla yapılması esastır. Teslimatın tamamlanmasının ardından üyeler tarafından gerçekleştirilen alımlara ait tescil işlemleri yapılır, tescilin tamamlanmasıyla satış işlemi de tamamlanır. Gelinlik kızların çeyizini süsleyen, gelin kaynana arasındaki tatlı çekişmeyi dillendiren aynalı süpürge. Edirne'de süpürge imalatı yarım asırlık bir geçmişe sahip bir gelenektir. Kente özgü aynalı süpürge ise bu geleneğin en güzel örneklerindendir. Edirne'ye özel bu el sanatı için gerekli olan süpürge otu ya da yerel adıyla süpürge teli, Meriç ve Tunca havzalarında yetiştirilen süpürgecilik ve yem sanayinde kullanılan önemli bir üründür. Edirne Ticaret Borsası, süpürge teli üreticisi ve alıcılarını bünyesinde bulunan ve 23.600 metrekare alan üzerine kurulu süpürge teli satış tesislerinde bir araya getirmektedir. Ürün kontrol ve kayıt aşamalarından sonra üretici ürününü satıcılara gösterir, ürün numuneleri alıcılar tarafından incelenir ve ardından açık artırmayla ürün satışı yapılır. Ülkemiz topraklarındaki tuzlanma ve çoraklaşmanın başlıca sebebi aşırı gübreleme ve sulama suyunun yanlış kullanımıdır. Doğru sulama ve gübreleme için toprak analizi şarttır. Analize dayalı gübreleme ve sulama toprağı güçlendirmekte, ürün miktarını ve kalitesini artırmaktadır. Edirne Ticaret Borsası farklılıklar yaratarak bereketin değerlendirilmesi noktasında bölgede en iyi hizmeti vererek lider olmayı kendisine misyon edinen bir kurum olarak
2003 yılında Tema Vakfı Teknik Danışman Kurulu üyesi, Ziraat Yüksek Mühendisi Eşref Baysal'ın başkanlığında tam kapasiteli bir toprak analiz laboratuvarı kurmuştur. Trakya bölgesindeki tüm çiftçilere uygun maliyetlerle 18 ayrı içerikte toprak analizleri yapan bu özel laboratuvarın çalışmaları sayesinde üretimdeki kaynak israfı önlenmekte, toprak ve su kaynaklarımızın kimyasallarla bozulup elden çıkması engellenmekte ve tarımın sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Edirne, tarım ve hayvancılığın yoğun bir şekilde yapıldığı bir bölge. Bu bağlamda da Edirne Ticaret Borsamıza ciddi görevler düşmekte. Biz de bu sorumluluk bilinciyle bölgemizdeki tarımın ve hayvancılığın gelişmesi noktasında, verimliliğin artması noktasında, üretilen ürünlerin kalitelerinin artırılması noktasında ciddi çalışmalar yapmaktayız. Bu çalışmalar kapsamında paneller, toplantılar, saha çalışmalarıyla verimliliğin artırılması ve kalitenin artırılmasına destek olmaktayız. Edirne Ticaret Borsası, tarımsal ürün ticaretinin kalitesini artırarak bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayan, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ve kentin yönetimindeki diğer tüm unsurlarla ortak bir güç oluşturarak bölge ekonomisinin kalkınması için hizmet eden, üyelerini eğiten, yönlendiren ve sorunların çözümü yönünde faaliyette bulunan bir kurum olma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Edirne Ticaret Borsası, tarımsal ticarette Marmara bölgesinin mihenk taşı olmayı hedeflemiştir.